Bugün sizleri antik çağın gizemini ve doğanın eşsiz güzelliğini bir araya getiren büyüleyici bir destinasyona götürüyoruz. Akdeniz kıyısında, görkemli dağların eteklerinde yükselen Olimpos, binlerce yıllık tarihi, efsaneleri ve muhteşem manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Antik kalıntılar arasında yürüyebilir, masmavi denizin tadını çıkarabilir ve geceleri gökyüzüyle buluşan ünlü Yanartaş'ın hiç sönmeyen alevlerine tanıklık edebilirsiniz. Bu videoda Olimpos'ta gezilecek yerlerden, plajlardan, konaklama seçeneklerinden, ulaşım bilgilerine kadar ihtiyacınız olan tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız Olimpos'un büyüleyici atmosferini birlikte keşfetmeye başlayalım. Olimpos. Antik Yunanca'da bu kelime yüksek yer ya da parlak tepe anlamına geliyor. Eski Yunan dünyasında bu isim kutsal sayılırdı. Tanrıların yaşadığına inanılan yerlere verilen bir isimdi Olimpos. Ve burası da öylesine etkileyiciydi ki o dönemin insanları bu ismi layık gördü bu toprağa. Olimpos antik kentinin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. 2. yüzyılda önemli bir yerleşim merkezi haline geldiği düşünülmektedir. Kent, Likya Birliği'nin en güçlü ve en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Roma döneminde büyük bir gelişme yaşayan Olimpos'ta hamamlar, tapınaklar, tiyatrolar, anıtsal mezarlar ve su kanalları inşa edildi. Daha sonra Bizans döneminde de önemini koruyan kentte birçok kilise yapıldı ve bölge önemli bir dini merkez haline geldi. Ancak Orta Çağ'da yaşanan savaşlar, depremler ve ticaret yollarının değişmesi nedeniyle Olimpos zamanla terk edildi. Yüzyıllar boyunca doğanın içinde sessizliğe bürünen antik kent, bugün yemyeşil ağaçların arasında ziyaretçilerini karşılayan eşsiz bir açık hava müzesine dönüşmüş durumda. Günümüzde Olimpos, tarihi kalıntıları, eşsiz plajı, mitolojik hikayeleri ve doğayla iç içe atmosferi sayesinde hem tarih meraklılarının hem de doğa tutkunlarının mutlaka görmesi gereken yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, bu saklı cennet tam olarak nerede ve Olimpos'a nasıl gideriz? Antalya'nın Kumluca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Olimpos, Antalya şehir merkezine yaklaşık 85 kilometre, Kemer'e ise yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bir tarafı masmavi Akdeniz, diğer tarafı ise yemyeşil ormanlar ve dağlarla çevrili olan Olimpos, doğa severlerin ve huzurlu bir tatil arayanların gözde destinasyonlarından biridir. Olimpos'a ulaşım oldukça kolaydır. Hava yoluyla seyahat edecek ziyaretçiler için en yakın havalimanı Antalya Havalimanı'dır. Havalimanından araç kiralayarak, transfer hizmetlerini kullanarak veya toplu taşıma seçenekleriyle yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuk sonunda Olimpos'a ulaşabilirsiniz. Kendi aracıyla gelenler için Antalya, Kemer, Kumluca, karayolu en yaygın kullanılan güzergahtır. Yol boyunca Akdeniz'in muhteşem manzaraları eşliğinde keyifli bir sürüş deneyimi yaşanır. Ana yol üzerinde bulunan Olimpos sapağından ayrıldıktan sonra yaklaşık 10 kilometrelik bir yolculukla bölgeye ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma kullanmak isteyen ziyaretçiler ise Antalya Otogarı'ndan Kumluca veya Finike yönüne giden otobüs ve minibüslerle Olimpos kavşağına kadar gelebilirler. Buradan taksi veya minibüslerle kısa sürede konaklama bölgelerine ulaşmak mümkündür. Ayrıca Olimpos'un araç trafiğinden uzak ve doğayla iç içe yapısı bölgeye adım attığınız ilk andan itibaren farklı bir atmosfer hissettirir. Olimpos'ta konaklama deneyimi başlı başına bir macera. Çünkü burada konaklama diğer tatil beldelerinden çok farklı. Olimpos, büyük otellerin, gürültülü resortların değil, doğanın, sadeliğin ve özgünlüğün adresi. Peki burada nerede kalabilirsiniz? Olimpos denilince akla gelen ilk şey tabii ki ağaç evler.
Yıllar içinde Olimpos'un adeta simgesi haline gelen bu ahşap bungalovlar, ağaçların arasına kurulmuş küçük cennettir. Sabah gözlerinizi açtığınızda kuş sesleri, yaprak hışırtıları ve orman kokusuyla uyanıyorsunuz. Bu deneyimi bir kez yaşayanlar bir daha unutamıyor. Ağaç evlerin yanı sıra bungalov pansiyonlar da oldukça popüler. Bahçe içinde doğayla iç içe, samimi bir atmosfer arayanlar için mükemmel bir seçenek. Fiyatlar genellikle uygun, kahvaltı dahil seçenekler de mevcut. Bu bölgede öne çıkarmak istediğim konaklama adresi ise Olimpos Yakamos Pansiyon. 4 mevsim açık olan, denize ve eğlence mekanlarına olan yakınlığı ile ideal bir konumdadır. Yakamoz'da sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretin içindedir. Büyük şehirlerin gürültüsünden uzak, portakal bahçesinin içerisinde güvenli ve samimi bir ortamda bulunan bu pansiyon, 150 yatak kapasitesine sahiptir. Olimpos Yakamos Pansiyon sizlere her türlü imkanı sunmakta ve müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Olimpos, özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çok yoğunlaşıyor. Bu dönemde gidecekseniz konaklamanızı mutlaka önceden rezervasyon yaptırarak ayarlayın. Aksi halde yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Nisan, Mayıs ve Eylül, Ekim ayları ise hem daha sakin hem de daha uygun fiyatlı. Üstelik hava da gezmeye çok daha elverişli oluyor. Bir de şunu söyleyelim, Olimpos'ta lüks aramayın. Ama huzur, özgünlük ve doğayla baş başa kalma fırsatı arıyorsanız burası tam size göre. Çünkü Olimpos'un asıl konforu, yıldızlı gökyüzü, çam kokusu ve Akdeniz'in sesi. Olimpos yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, sunduğu birbirinden farklı aktivitelerle de unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatıyor. İster macera tutkunu olun, ister sakin bir doğa tatili arayın, burada her yaştan ziyaretçiye hitap eden birçok aktivite bulabilirsiniz. Olimpos'ta yapılacak ilk şeylerden biri, antik kentin büyüleyici atmosferini keşfetmektir. Çam ağaçlarının arasında yürürken binlerce yıllık tapınaklar, antik tiyatro, lahitler ve tarihi kalıntılar sizi adeta zamanda bir yolculuğa çıkarır. Antik kentin içinden geçerek ulaşılan Olimpos plajı ise bu deneyimi daha da özel hale getirir. Bölgenin en popüler aktivitelerinden biri tekne turlarıdır. Gün boyu süren bu turlar sayesinde birbirinden güzel koyları keşfedebilir, turkuaz sularda yüzme molaları verebilir ve yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen bakir koyları görebilirsiniz. Özellikle Suluada ve çevresindeki koylara düzenlenen turlar, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir. Deniz tutkunları için tüplü dalış da oldukça popülerdir. Akdeniz'in berrak sularında gerçekleştirilen dalışlarda renkli balıkları, deniz canlılarını ve su altındaki tarihi kalıntıları keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz. İlk kez dalış yapacaklar için profesyonel eğitmenler eşliğinde düzenlenen tanışma dalışları da bulunmaktadır. Macera sevenler için bir diğer unutulmaz deneyim ise yamaç paraşütüdür. Yakın çevrede düzenlenen uçuşlarla Akdeniz'in eşsiz kıyılarını, yemyeşil ormanları ve dağları kuş bakışı izleyebilir, adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz. Özellikle gün batımına yakın saatlerde yapılan uçuşlar muhteşem manzaralar sunmaktadır. Doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için Olimpos adeta bir cennettir. Dünyanın en ünlü yürüyüş rotalarından biri olan Likya yolunun önemli etaplarından biri buradan geçmektedir. Çam ormanları, tarihi patikalar ve deniz manzarası eşliğinde yapılan yürüyüşler, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmenin en keyifli yollarından biridir. Akşam saatlerinde ise mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri Yanartaş'tır. Binlerce yıldır hiç sönmeden yanan doğal gaz alevleri özellikle hava karardıktan sonra oldukça etkileyici bir görüntü oluşturur.
Mitolojide ateş püskürten Kimera efsanesine konu olan bu doğa olayı, Olimpos ziyaretinin en unutulmaz anlarından biri olacaktır. Fotoğraf tutkunları için de Olimpos eşsiz kareler sunmaktadır. Antik taş yapılar, yemyeşil ormanlar, masmavi deniz ve gün batımında oluşan büyüleyici manzaralar, her köşede unutulmaz fotoğraflar çekme fırsatı sunar. Kısacası Olimpos, tarih, deniz, doğa ve macerayı bir arada yaşamak isteyenler için birbirinden farklı aktiviteler sunan, her ziyaretçisine unutulmaz anılar bırakmayı başaran eşsiz bir Akdeniz destinasyonudur. Seyahatin en keyifli yanlarından biri de o yörenin lezzetlerini keşfetmek, değil mi? Olimpos'ta yeme içme kültürü de tıpkı buranın kendisi gibi sade, samimi ve özgün. Büyük restoran zincirlerini, şık menüleri burada aramayın. Olimpos size bunun yerine çok daha değerli bir şey sunuyor. Ev yemeklerinin sıcaklığını, taze malzemelerin lezzetini ve deniz kenarında yemenin o eşsiz keyfini. Peki burada ne yenir, nerede yenir? Olimpos'taki pansiyonların büyük çoğunluğu yemek hizmeti de veriyor. Özellikle ağaç ev pansiyonlarının açık büfeli kahvaltıları adeta efsane. Taze peynirler, ev yapımı reçeller, zeytinler, domatesler. Sabah kuş sesleri eşliğinde böyle bir kahvaltıya oturmak günün en güzel anına dönüşüyor. Öğle ve akşam yemekleri için bölgedeki küçük aile restoranları tam aradığınız yerleri sunuyor. Menüler genellikle Türk mutfağının sevilen klasiklerinden oluşuyor. İzgara et ve tavuk çeşitleri, taze balık, köy salataları, mercimek çorbası, hepsi ev yapımı, hepsi gerçek. Tabii Akdeniz kıyısında olduğumuz için taze balık ve deniz ürünleri de sofraların baş tacı. Günün tutulmuş balığını o gün yemek, bu ayrıcalığı başka bir yerde bulmak zor. Kısacası Olimpos'ta yemek yerken manzara da menünün bir parçası. Kimi zaman deniz kenarında ayaklarınız kuma değerken, kimi zaman çam ağaçlarının gölgesinde, kimi zaman antik kalıntıların hemen yanı başında yemek yiyorsunuz. Sıra geldi Olimpos'u dünya çapında bir efsane haline getiren, ayak bastığınız ilk andan itibaren sizi büyüleyecek o meşhur sahile ve deniz keyfine. Olimpos plajı sadece denize girilen bir yer değil, aynı zamanda eşsiz bir deneyim sunan çok özel bir coğrafyadır. Çünkü bu plaja ulaşmak için her gün binlerce yıllık lahitlerin, surların ve Roma dönemi kalıntılarının arasından, yani antik kentin tam kalbinden yürüyerek geçiyorsunuz. Ağaçların gölgesindeki bu tarihi patika yolun sonunda karşınıza çıkan turkuaz deniz adeta bir ödül gibi sizi selamlıyor. Tam da bu noktada gezinizi kolaylaştıracak çok önemli bir lojistik ipucu vermek istiyorum. Antik kent içinden plaja geçiş yapıldığı için girişler ücrete tabidir. Bu yüzden Olimpos'a gelmeden önce yanınızda mutlaka bir müze kart bulundurmalısınız. Müze kart sayesinde her gün hiçbir ücret ödemeden, sıra beklemeden rahatça plaja giriş çıkış yapabilirsiniz. Plajın kendisine adım attığınızda ise sizi tamamen bakir, el değmemiş bir doğa karşılıyor. Olimpos sahili, deniz kaplumbağaları yani caretta carettaların en önemli yumurtlama alanlarından biridir. Bu doğal yaşamı korumak adına sahilde hiçbir ticari işletme, şezlong veya şemsiye bulunmuyor. Akdeniz'in o en doğal halini yaşayabileceğiniz bu plaja giderken kamp sandalyenizi, havlunuzu ve şemsiyenizi yanınıza almayı kesinlikle unutmayın. Denizin yapısına gelecek olursak, Olimpos plajı tamamen ince çakıl taşlarından oluşuyor. Deniz suyu ise nehir yatağından gelen buz gibi tatlı suyun denizle birleştiği noktalarda inanılmaz derecede ferahlatıcı ve kristal berraklığında. Dalgasız ve akvaryumu andıran bu sularda yüzmek, tüm yılın yorgunluğunu bir anda üzerinizden alacak. Ayrıca hemen yanı başınızdaki Çıralı sahiline doğru yürüyerek geçebilir,
Sahil şeridinin o upuzun ve büyüleyici atmosferinin de tadını çıkarabilirsiniz. Maviliklerin keyfini doyasıya çıkardığımıza göre, şimdi gün batarken Olimpos'un o çok konuşulan, hareketli ve özgür ruhlu gece hayatına doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Eğer buraya gelirken aklınızda devasa diskolar, köpük partileri ya da lüks gece kulüpleri varsa hepsini unutun. Çünkü Olimpos'un gece hayatı salaşlığın, samimiyetin ve müziğin kalbidir. Olimpos'ta gecenin ilk ışıkları, konakladığınız ağaç evlerin ortak alanlarında yakılan kamp ateşleri etrafında filizlenir. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gezginler bu ateşlerin etrafında toplanır, gitarlar çalınır, şarkılar söylenir ve yeni dostlukların temeli atılır. Buranın en büyüleyici yanı, hiç tanımadığınız insanlarla dakikalar içinde yıllardır dostmuş gibi sohbet edebilmenizdir. Vadi içinde biraz daha hareket ve eğlence arayanlar içinse efsaneleşmiş birkaç mekan öne çıkıyor. Bölgenin en köklü yerlerinden biri olan Kadir'in Öküz Barı veya Orange Bar gibi mekanlarda açık havada canlı rock, akustik veya reggae müzik performansları eşliğinde gecenin ritmini tutabilirsiniz. Ağaçların arasına gizlenmiş bu barlarda, ahşap masalarda oturup yıldızların altında dans etmek gerçekten çok farklı bir deneyim. Kısacası Olimpos, size sabaha kadar dans edebileceğiniz bir eğlenceyi de, yıldızların altında ruhunuzu dinlendireceğiniz bir sessizliği de aynı anda sunuyor. Geceyi de sonlandırdığımıza göre şimdi bu büyüleyici vadinin biraz dışına çıkma vakti. Sıra geldi Olimpos'un çevresinde gizlenen o harika yakın yerleri keşfetmeye. İlk durağımız Olimpos'la aynı koyu paylaşan ve mitolojik efsanelere konu olan Çıralı Yanartaş. Burası kayaların arasından binlerce yıldır hiç sönmeden çıkan doğal gaz ateşinin adresi. Özellikle akşam gün batımına doğru el fenerlerinizi alıp yarım saatlik keyifli bir orman tırmanışı yaptıktan sonra bu ebedi ateşe ulaşıyorsunuz. Yıldızların altında taşların arasından yükselen bu mistik ateşin başında vakit geçirmek, Olimpos seyahatinizin en unutulmaz anlarından biri olacak. İkinci sırayı son yıllarda adını tüm dünyaya duyuran ve Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Suluada alıyor. Olimpos'tan veya hemen yanındaki Adrasan'dan kalkan tekne turlarıyla ulaşabileceğiniz bu ada, bembeyaz kumsalı ve tropikal adaları aratmayan turkuaz rengi deniziyle sizi adeta büyüleyecek. Akvaryumu andıran bu sularda yüzmeden sakın bölgeden ayrılmayın. Eğer daha sakin, dalgasız ve sığ bir deniz arıyorsanız, rotamızı hemen yakındaki Adrasan koyuna çeviriyoruz. Yaklaşık 2 kilometrelik upuzun bir kumsala sahip olan Adrasan, etrafını saran çam ormanlarıyla tam bir huzur sığınağı. Su sporlarına meraklıysanız veya günübirlik sakin bir sahil günü geçirmek istiyorsanız, Adrasan harika bir alternatif. Ve sıradaki rotamız, tarih ve doğayı tek bir koyda buluşturan muhteşem bir antik liman kenti, Faselis. Olimpos'a yaklaşık 25 dakika mesafede yer alan bu antik kentte, su kemerlerinin, agoraların ve antik tiyatronun kalıntıları arasında yürüyebilir. Ardından çam ağaçlarının denize kadar uzandığı o sığ ve dalgasız 3 farklı tarihi, koyda denizin tadını çıkarabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerini sevenler için Gelidonya Feneri de mutlaka görülmesi gereken rotalar arasında yer alıyor. Likya yolu üzerinde bulunan bu tarihi deniz fenerine yapılan yürüyüş boyunca Akdeniz'in eşsiz manzaralarına tanıklık edebilir, zirveye ulaştığınızda unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Olimpos, sadece kendi vadisiyle değil, çevresindeki bu eşsiz rotalarla da size eksiksiz ve dolu dolu bir tatil vaat ediyor. Sıra geldi Olimpos seyahatinizin kabusa dönmesini engelleyecek, sizi orada bir adım öne geçirecek hayati ipuçlarına.
İşte Olimpos'a gitmeden önce mutlaka bilmeniz gerekenler. İlk ve en önemli kural, müze kartınızı yanınıza almayı kesinlikle unutmayın. Daha önce de söylediğimiz gibi Olimpos plajına gitmenin tek yolu antik kentin içinden geçmek. Eğer müze kartınız yoksa her deniz keyfi için her gün ciddi paralar ödemek zorunda kalabilirsiniz. Dijital müze kartınızı telefonunuza indirerek bu sorunu saniyeler içinde çözebilirsiniz. İkinci konu, yanınıza alacağınız kıyafetler ve ayakkabılar. Olimpos'ta lüks kıyafetlere, topuklu ayakkabılara yer yok, burası tamamen salaş bir yer. Ancak en önemlisi, antik kentin içindeki patika yollar ve plaj tamamen taşlık ve çakıllı. Bu yüzden valizinize mutlaka rahat bir yürüyüş ayakkabısı ve deniz için koruyucu bir deniz ayakkabısı ekleyin. Taşların üzerinde rahatça yürümek adına bu detay hayat kurtarır. Üçüncü olarak, sahilde şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz hiçbir işletme yok. Karettaları korumak adına sahil tamamen doğal bırakılmış durumda. Bu yüzden kendi kamp sandalyenizi ve şemsiyenizi aracınızda ya da yanınızda bulundurmanız konforunuz açısından oldukça önemli. Dördüncü uyarımız ise alışveriş ve nakit parayla ilgili. Vadinin içinde büyük süpermarketler veya her köşe başında bankamatik bulamazsınız. Küçük bakkallar ve yerel işletmeler mevcut, ancak internet veya elektrik kesintilerinde mağdur olmamak adına yanınızda mutlaka bir miktar nakit para bulundurmanızı tavsiye ederim. Ayrıca sivrisineklere karşı yanınıza bir sinek kovucu sprey almayı da kesinlikle ihmal etmeyin. Bir sonraki önemli konu internet ve telefon bağlantısı. Olimpos'ta internet bağlantısı oldukça sınırlı. Bazı pansiyonlarda Wi-Fi mevcut ama hız ve kalite şehirdeki gibi değil. Bunu bir sorun olarak değil, bir fırsat olarak görün. Olimpos zaten sizi ekrandan uzaklaştırıp doğaya davet eden bir yer. Dijital detoks için mükemmel bir fırsat. Bu altın değerindeki tavsiyelere dikkat ettiğiniz sürece Olimpos'ta hayatınızın en özgür ve en unutulmaz tatillerinden birini yaşayacağınız garanti. Olimpos, zamanın yavaşladığı, nefesin derinleştiği, zihnin durulduğu bir yer. Binlerce yıllık tarihin modern dünyanın koşuşturmasıyla buluştuğu, doğanın insana kendini hatırlattığı o nadir köşelerden biri. Sarmaşıkların sardığı antik sütunlar, Akdeniz'in turkuaz suları, geceleri hiç sönmeyen yanar taş alevleri, yıldızlarla dolu gökyüzü ve çam kokulu sabahlar. Tüm bunlar sizi burada bekliyor. Olimpos'a gittiğinizde şunu fark edeceksiniz. Burası sizi değiştirmiyor. Sadece kendinize geri döndürüyor. Şehrin gürültüsünde unuttuğunuz o sakinliği, o basit mutluluğu yeniden hatırlatıyor. Ve bir kez Olimpos'u yaşayanlar hep geri dönmek istiyor. Belki de bu yüzden bu antik topraklara bir kez adım atanlar bir daha buradan tam anlamıyla ayrılamıyor. Umarım bu video Olimpos'u keşfetmenize küçük de olsa bir katkı sağlamıştır. Eğer bu içerik işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar bölümüne Olimpos'la ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.